Aklınıza bir oyun fikri geldi ama kod yazmayı bilmiyorsunuz, yazılımcı değilsiniz. Ya da bir iş fikriniz var ama bunu nasıl hayata geçireceğinizi, nasıl müşteri bulacağınızı bilmiyorsunuz. Ya da bir seyahate çıkacaksınız. Nasıl planlama yaparsanız bu seyahati daha ucuza getirirsiniz. Bunu araştırmak için vakit harcamak istemiyorsunuz. Tabii ki ne yapacağız? Yapay zekaya gideceğiz. Ama bunun için ChatGPT artık yeterli değil. Bunun için sizlere bugün Manus'u tanıtacağım. Manus bir yapay zeka ajanı. Aslında bugün çevremizde gördüğümüz tüm otomatik kapılar, robot süpürgeler bunların hepsi bir yapay zeka ajanı olarak çalışıyor hayatımızda. Ama ChatGPT ile birlikte, OpenAI'ın teknolojisiyle birlikte hayatımıza giren, daha düşünebilen, kararlar alabilen yapay zeka ajanları daha revaçta ve işlerimizi daha otomatik hale getirmek için kullanabileceğimiz araçlar. Şimdi Manus'un ChatGPT'den ne farkı var? Az evvel de bahsettiğim size çıktı olarak bir web sitesi verebiliyor. Bir mobil uygulama kodu verebiliyor. Ve bunu örneklerle birazdan göstereceğiz ve kendimiz de birebir çalıştıracağız bu aracı. Öncelikle şunu belirteyim. Manus AI şu anda bir üyelik kabul etmiyor. İçeriye girebilmeniz için hemen ekranı değiştiriyorum. Ya bir davetiye kodunuzun olması gerekiyor ya da bekleme listesine kaydolmanız gerekiyor. Bekleme listesine kaydolurken de sizden e-mailinizi, Manus'u ne için kullanacağınızı, profesyonel geçmişinizi soruyor, sosyal medya hesaplarınızı soruyor. Ben içeriye girerken sizlere Manus'u tanıtacağımı belirttim ve YouTube linkimi paylaştım, kanal linkimi ve bana 2 tane davetiye kodu verdiler. Bunların birini kullandım ama sizler için bir tane davetiye kodu bırakacağım. Sadece bir kişi kullanabilir bu kodu. Eğer gerçekten bu konularla ilgiliyseniz ve Manus'u kendi işiniz için yararlı bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen kullanın. Artık kodu ilk kopyalayan kazanır diyelim. Evet, şimdi gelelim use case'lerine. Biliyorum aranızda böyle ben arada İngilizce bir şeyler söyleyince kızanlar var ama ekran İngilizce olduğu için böyle akıllı dil bir anda işleyemeyebiliyor. Kusura bakmayın. O yüzden hemen örnek çalışmalara geçelim. Bakalım Manus'ta neler yapabiliyoruz. Öncelikle burada hem öne çıkan kısımlar var, hem araştırmalar var, normal hayattan örnekler var. Manus bunları sizler için listeliyor. Diyelim ki Japonya'ya gideceksiniz, bir seyahate ihtiyacınız var. Burada tüm detaylarını, bütçenizi vesaire girip Manus'un sizler için bir seyahat planı yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu ChatGPT de yapıyor. Tamam. Hadi geçelim. Üretken bölüme geçelim. Burada diyelim ki mesela şurada hemen benim dikkatimi çekiyor tabii ki algıda seçicilik olarak. Web sitesi için SEO optimizasyonu yapmak istemiş bir arkadaş. Hemen bakalım. Hem Manus'un nasıl çalıştığını da görmüş olun. Şimdi hemen kendimi şuraya alacağım sol tarafa. Çünkü sağ tarafta Manus yaptığı işlemleri gösteriyor. Burada bir site linkini paylaşmış. Demiş ki bunun SEO analizini yap ve bana öneriler sun. Hemen burada web sitesine gidiyor ve bir SEO uzmanı gibi çeşitli araştırmalar yapıyor. Checklist'ten hazırlıyor. Burada görebiliyorsunuz tüm akışı. Ve hemen ben sonuca gideceğim. Vakti daha efektif harcamak adına. Burada sonuç olarak bir rapor hazırlıyor. Bu raporu indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada da görebiliyorsunuz neler yaptığını. Diyor ki işte sitenin güçlü yanlarını, evet, kaliteli bir contentin var, içeriğin var vesaire. Kritik konuları belirlemiş. Mesela site haritası yokmuş. Bu çok önemli bir şey arama motorlarının sitenizi bulması için. Onun dışında şema etiketlemeleri yapmamış sitesinde. Çeşitli kritik öneriler veriyor. Gayet bir SEO uzmanı gibi. Neler eksik sitede, neler değil, neleri önceliklendirip yapabilir veriyor. Ve aynı zamanda bunları nereye, nasıl, hangi kodu yerleştirmeniz gerektiğini bakın HTML kodlarını paylaşmış, şema etiketlerini paylaşmış, size bir sonuç hazırlıyor. Bunu belki adım adım ChatGPT ile konuşarak da yaptırabilirsiniz. Deep Search özelliğini de kullanabilirsiniz ama Deep Search sanırım sadece paralı versiyonlarda açıktı. Gerçi Manus da şu anda kapalı ama dediğim gibi sizler de hangi amaçla kullanacağınızı belirterek Manus'a giriş yapabilirsiniz ya da ücretini ödeyip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Hemen ücretlerini de göstereyim hızlıca. Başlangıç paketi var, aylık $39 ve Pro paketi var, aylık $199. Açıklamaya zaten linkini bırakırım. Girip size uygun mu değil mi incelersiniz. Belki satın alarak da hızlıca denemeye başlayabilirsiniz. Hızlıca bir örnek daha bakalım. Kafanızda daha farklı şeyler de canlansın istiyorum. Mesela şurada bir tane meditasyon sesi hazırlamasını istemiş biri. Ses dosyası olarak. 5 dakikalık bir meditasyon müziği istemiş. Okyanus sesinden hoşlandığını söylemiş ve ismini vermiş. Manus AI da hemen hazırlığını yapıyor. Sonuca direkt gidiyorum. Görüyorsunuz bakın sonuç olarak bir meditasyon sesi hazırladı. Hemen size dinleteceğim. Burada skripti de var ve bu skripti okuyor, seslendiriyor.
Hello, Wayne. Welcome to this ocean meditation. Find a comfortable position, either sitting or lying down. Allow your body to relax and settle. Take a deep breath in and exhale fully. Let's begin our journey to the ocean together. Gördüğünüz gibi yani tüm seslendirmeyi yapıyor. Skriptini hazırladı ve tek cümlelik bir promptla bunu çıktı olarak verdi. Size kodunu da veriyor. Burada yerleştirebileceğiniz bir web siteniz vesaire varsa oralarda da kullanabilirsiniz. İndirme şansı sunuyor. Dilerseniz hemen üye girişini yapalım. Nasıl bir ekran var, neler yapıyor, böyle canlı canlı birlikte deneyelim Manus'u. Ekranımı değiştireceğim. Evet, sizi böyle temiz bir ekran karşılıyor. Buraya direkt sorgunuzu yazıyorsunuz. Öncelikle ilk girdiğinizde size bir 1000 kredi veriyor. Ancak sonrasında ben davetiye kodlarından birini kullandığım için artı 500 verdi. Tabii deneme amaçlı ben de biraz kullandım. Burada aşağıda örnekler var ama burada ilk ekrandaki örneklerden, yani kimsenin giriş yapmadığı az evvelki ekrandaki örneklerden daha farklı ve detaylı örnekler var. Neden? Çünkü burası artık içerideki insanların tüm yaptığı sorguları size açık hale getiriyor. Yani ben de birazdan buraya yaptığım sorgu başkalarının kullanımına açık olacak. Yani kredinizi yemeden de eğer içeriye girerseniz burada farklı kişilerin yaptığı analizleri de belki ufak tefek değiştirerek kullanabilirsiniz. Mesela şurada bir web uygulaması yapmış biri portfolyo için. Direkt site hazırlamış Manus. Tamamlanmış bir site. Bakın tüm aksiyonlar çalışıyor. Sanırım bir oyun formatında böyle bir start var. Pokemon araştır diyor. Burada birinci, ikinci var. Aa, Balbazar geldi. Balbazar'ı görünce aklım karıştı. Gelin biz hemen kendi sorgularımızı yazalım. Çok dağılmayalım. Geçiş yaptım. 2 tane sorgu atacağım. Hazırlamıştım. Konumuz belli zaten. Biz ek gelir yaratmaya çalışan kişileriz. Buradaysak eğer amacımız biraz da budur. Dijitalden ek gelir elde etmek için sıfır sermaye ile ürün geliştirip satabileceğim bana niş bir ürün bul dedim. O nişi tasarla, iş planı hazırla. Böyle adım adım yazdım ama bunu yapmasanız da yani sadece tek bir cümleyle bana şunu yap dediğinizde de o çok detaylı bir şekilde yapıyor bu arada. Deneme yaparken bunu da gördüm. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Evet, Manus tüm süreçleri tamamladı ve çıktılar hazır. Neler yaptı bir adım adım göstermek istiyorum sizlere. Kendimi şuraya alacağım. Hatta bunu da kapatayım. Şimdi öncelikle sıfır sermaye ile dijital niş bir araştırması yaptı. Geliştirilebilecek karlı dijital niş ürünleri araştırdı. Bu fikirleri sunan kaynakları inceledi. Sonrasında en uygun sıfır sermaye niş ürünü belirledi. Ne belirlemiş merak ettim gerçekten. Sürdürülebilir yaşam planlayıcıları. Sanırım nişimiz bu. Hemen şuna tıklayalım. Burada var. Yönetici özeti yazmış mesela benim için. Bu iş planı sıfır sermaye ile geliştirilen ve yazdırılabilir, sürdürülebilir yaşam planlayıcıları ve takipçileri adı verilen dijital ürünün pazara sunulması diyor. Şimdi ürünümüzü seçmiş. Bu da aslında yazdırılabilir, sürdürülebilir yaşam planlayıcıları. Ürün artan çevre bilincine sahip ve günlük yaşamlarında daha sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek isteyen bireylere hitap ediyormuş. Hedef kitlemiz bu. Bu planlamayı satacağız, planı satacağız. Hemen bir dijital marketing stratejisi yapmış bize. Pazarlama stratejisi yapmış. Burada hedef kitleyi belirlemiş. Sonrasında Facebook grupları, yani sıfır atıkla ilgili Türkiye'deki Facebook gruplarını bulmuş. Sürdürülebilir blogları bulmuş ve sürdürülebilirlikle ilgili influencerları bulmuş. Stratejinin doğruluğunu kontrol etmiş. Yani yaptığı işi bir de kendi kontrol etmiş. Ve sonrasında bize bir özetle birlikte tüm her şeyi bir Word dokümanında vermiş. Burada dijital ürünün tasarımı var. Bu bir Word dosyası. Ben hani tasarım derken daha böyle hani görsel bir şeyden vesaire yola çıkmıştım. Ama belki de bir sonraki aşamada bunu yaptırabiliriz. Yani buradaki çıktıyı beğenirsek eğer belki onun bir tablosunu, Excel formatını vesaire yine Manus'a yaptırabiliriz. Burada nelerden bahsetmiş? Haftalık yemek planlayıcı, enerji tüketimi takipçisi, su kullanımı takipçisi, sıfır atık alışveriş listesi gibi gibi bir liste var.
Hani bunları bir paket yapıp belki şirketlere satmak, kişilere satmak. En güzel yanı şu, hani iş planı var, strateji var, hedef kitleyi belirlemiş, iletişim ve erişim bilgilerini derlemiş bizler için. Bakın burada Facebook grupları var. Ya ben gidip tek tek araştırma yapmıyorum. Bana burada bir liste çıkarmış. Bu benim işimi hızlandıran bir süreç aslında. Gidip ben de oradan bu insanlarla bir mesajlaşma, mail başlatabilirim ve işimi bunlara duyurabilirim. Bana bir iletişime geçeceğim bir listede hazırlamış. Şimdi hemen ikinci örneğe geçiyorum. İkinci örneğimde de YouTube kanalını büyütmek isteyen firmalara hizmet vermek istediğimi, kurumsal danışmanlık için bir web sitesine ihtiyacım olduğunu söylüyorum. İsmini de veriyorum. SM danışmanlık olsun diyorum. Bu çıktımı gireceğim ve bir web sitesi oluşturmasını bekleyeceğim. Aynı zamanda karşılaştırma yapabilmek adına ChatGPT'den de böyle bir istekte bulunacağım. Bakalım ikisinin sonuçlarını da karşılaştıralım. Hangisi daha iyi sonuç verecek? Hemen ChatGPT'ye giriş yaptım. Buraya da aynı sorguyu yapıştırdım ve ondan da bir web sitesi bekliyorum. Tek sayfalık bir web sitesinde olabilecek tüm bilgileri bana sıraladı. Diyor ki HTML'de verebilirim diyor. HTML ver diyorum ve bekliyorum. HTML'ini hazır hale getirdi. Burada düzenleye tıklıyorum. Bu açılan ekranda hemen sağ üst köşede ön izleme var. Buna tıklıyorum ve web sayfasının nasıl olduğunu görüntülüyorum. Burada butonlar oluşturmuş. Başarı hikayelerini yazmış. Bunu HTML formatında alıp web sitesine yükleyebilirim. Gelelim Manus'a. Manus neler yapmış bakalım. Evet, Manus'ta hemen ziyaret edelim. SM Danışmanlık diye bir web sitemizi oluşturmuş. Yeni sayfada web sitesini açtı. Kendimi şöyle hemen sağ tarafa alıyorum. Bakın logo koyabilecek yer var. Şirketinizin ismini yazabileceğiniz. Menüleri tasarlamış. Farklı sayfalar oluşturabiliyoruz. Şu arka plan ChatGPT'ye göre daha iyi oluşturulmuş bence. Daha fazla bilgi alın demiş ve iletişim formu yok sadece. Ama bunlar da tekrardan Manus'a daha detaylı bir brief verdiğinizde sanki daha iyi bir HTML çıktısı verebilecek gibi duruyor. Hemen ChatGPT'ye de hızlı bir geçiş yapalım. Nasıl göründüğüne tekrar bir bakın. Bakın yani bir header alanı yok burada. Logonuzu koyabileceğiniz bir alan yok. Tek sanırım farkı şu iletişim alanı. Bu da çok önemli değil. Manus'un çıktısı benim için daha başarılı. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda da paylaşın. Manus'la neler yapılabilir? Örnekleri incelemek isterseniz sizler için bir adet davetiye kodunu paylaşacağım. Umarım en çok yararlanabilecek olan kişi kullanır. Ve buraya kadar dinlediyseniz klasik videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.